Herkese merhabalar. Bugün nefis yemek tariflerinin o çok sevilen trileçe tarifini porsiyonlu küçük kaplarda hazırlayacağız. Okula, pikniğe bir yere götürecekseniz veya evde hızlıca servis etmek istediğinizde kesmeye, tabaklamaya vaktiniz olmayacaksa böyle hazırlamak çok daha kolayınıza gelecek. Öncelikle tatlımızın keki için 5 tane yumurta ve 1 su bardağından 1 parmak eksik şekeri beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Daha sonra 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyip hamuru spatula ile güzelce karıştıralım. Piştiğinde puf puf kabarmış bir kek olması gerekiyor. Bu yüzden yumurta köpüğünü söndürmeden nazikçe karıştırmak önemli. Kek hamurumuz artık hazır. Şimdi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın kabına hamuru aktarabiliriz. Ben şu anda 28'e 28 cm ölçülerinde kare bir borcam kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. Kekimizi önceden 170 dereceye ısıttığımız fırında 10 dakika pişirelim. Daha sonra sıcaklığı 150 dereceye düşürüp 30 dakikadan pişirmeye devam edelim. Biz de bu sırada tatlının karamel sosu için 1 çay bardağı şekeri karamel rengini alıncaya kadar ara ara sallayarak eritelim. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyip karıştırarak yağın erimesini sağlayalım. En son 1 paket kremayı da ekleyelim ve sosumuz kıvam alıncaya kadar birkaç dakika boyunca karıştırarak pişirelim. Hazırladığımız pürüzsüz karamel sosunu ocaktan alıp tamamen soğuması için bir kenarda beklemeye bırakalım. Diğer taraftan 3,5 su bardağı süt, 1 paket krema ve 3 yemek kaşığı toz şekeri karıştırıp keki ıslatacağımız sosu hazırlayalım. Toplamda 40 dakika pişen kekimiz de artık hazır. Fırından aldıktan sonra borcamdan çıkarıp soğumasını bekleyelim. Sıcaklığı gittikten sonra kullanacağımız kapların boyutuna göre keki kesebiliriz. Tüm keki dilimledikten sonra ters çevirelim ve altındaki pişirme kağıdını sıyırarak çıkaralım. Ardından kullanacağımız kapların tabanına dilimleri dikkatlice yerleştirelim. Ben bu kekle kenarda kalan parçaları da kullanarak toplamda 12 porsiyon tatlı hazırlıyorum. Bu sayı kaplarınızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Tüm dilimleri yerleştirince sütlü sosun tamamını keklerin üzerine gezdirerek dökelim ve sosu iyice çekmeleri için dinlenmeye bırakalım. İyice soğuduktan sonra 1 su bardağı soğuk sütle hazırladığımız krem şantiyi keklerin üzerine paylaştıralım. Bir kaşıkla üzerlerini düzeltelim. Son olarak daha önceden hazırlayıp soğuttuğumuz karamel sosunu da kaplara paylaştırıp eşit bir şekilde yayılmalarını sağlayalım. Burada dikkat edelim, karamel sosu tatlının üzerine dökmeden önce iyice soğumuş olması önemli. Aksi halde krem şanti eritecektir. Şimdi sıra geldi trileçenin olmazsa olmazı süslemelerine. Krema ile tatlının üzerine ince ince çizgiler çekelim. Dilerseniz krema yerine çırptığımız krem şantiden biraz ayırarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bir kürdan yardımıyla teker teker bütün tatlıların üzerini şekillendirelim. Ben tatlının üzerine biraz da antep fıstığı serpiştirdim. Bu aşamada tercih tamamen sizin. Tatlının lezzetinin daha iyi oturması için mutlaka buzdolabında en az birkaç saat boyunca dinlenmeye bırakalım. Bu şekilde tatlıları bir yere götüreceğinizde kaplara paylaştırdığınız için çok daha rahat edersiniz. Eve kalabalık misafir geldiğinde de tek tek kesip tabaklamak yerine bu şekilde servis etmek çok daha pratik olacak. Yumuşacık keki ve lezzetli karameliyle tam ölçüsünde bu nefis trileçe tarifini umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bu tarife nefis yemek tarifleri uygulamasına da ulaşmak isterseniz açıklamalara bağlantısını ekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.